Merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Leke dizisi dün akşam ekranlara yeni bölümüyle gelmişti. Yeni bölüm için fragman henüz yayınlanmadı. Biliyorsunuz kanalımızda diğer kanalların aksine bir ilerleyiş var ve daha detaylı bir şekilde inceliyorum. Leke dizisinden daha fazla inceleme yapabilmem için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız benim için değerli. Hadi o zaman başlayalım. Bu bölümde Cem aşkın artık çok samimi ve aynı zamanda doğal bir şekilde itiraf ediyor. Ve aynı aşkın karşılığında Yasemin'den bulduğunu adım gibi emin. Cem'in karakteristik olarak yapısını artık öğrendik ve kadınlar konusunda başta annesi olmak üzere yediği darbeler onun aşkın anlamının ne olduğunu bilmemesine sebep olmuş. Bu yüzden de Cem'in aşkın ilk defa tadına baktığını ve gerçekten de böyle bir aşkın onu çok iyi hissettirdiğini bizlere en samimi duygularıyla bu bölümde hissettirdi. Yasemin de Cem'den önce sadece kardeşiyle olan ilgisi ve çektiği acılardan sonra böyle bir aşk ona da çok iyi geliyor olmalı. Çünkü her ikisinin de bakışları da gerçekten aşk dolu ve insana o aşkı hissettirdiklerini düşünüyorum. İnsanın kalbine işleyen bakışları var ve bu ikiliyi her bölüm sonrasında daha da yakıştırmaya başladım. Geçen bölümde Şirin ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Yayınlanan ilk fragmanda Şirin'den eser yokken ikinci fragmanda onu gördük ve bu bölümde de yer aldı. O gece kapıya geldikten sonra Yasemin Şirin'in o halini gördükten sonra bunu ona yapanın kim olduğunu sordu. Ve görünen o ki ertesi günde görüşmeye devam ettiler. Daha sonra da Şirin'in Yasemin'in kapısına gittiğini Serpil öğrendi. Ve ortalığı bu anlamda karıştıran yine bir kan oldu. Bu durum karşısında da Serpil bunun hesabını Şirin'e sordu. Serpil bu durumdan dolayı Yasemin'in kapısına gitmesinden dolayı Şirin'e çok kızgın. Gerçekten çok kızgın çünkü Şirin'i öldürmekle dahi tehdit etti. Meto bile bu durum karşısında korktu. Serpil'in yapacakları konusunda bir sınırı olduğunu sanmıyorum. Bir cinayeti dahi örtebilecek yetenekte kötü bir kardeşi var sonuçta. Bu durum Meto'yu korkutması Şirin'e acıdığı için değil, bu sizi yanıltmasın. Çünkü Meto da Serpil'in arkasından işler çeviriyor. Hatta öyle ki arkasından çevirdiği bu işlere Şirin'i de alet etti. Meto karakteri iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bunu sizinle paylaşmıştım. Baktığımızda bu bölümde de onun iyi niyetini sıkça gördük. Çünkü Şirin'e karşı olan özel ilgisini bence bu bölümde hem Şirin'e hem de bizlere hissettirdi. Fragmanda gördüğümüz gibi Yasemin'in kapısına kadar gelen Şirin ertesi gün tekrar görüştüklerinde farklı cevaplar verdi ve bunu büyüttüğünü açık açık söyledi. Bunun da sebebi zaten fragmanda görüldüğü üzere Serpil'in onu tehdit ediyor olmasıydı. Şirin geçtiğimiz bölümde gerçekten de ölümden döndü ve psikolojisinin çok iyi olduğunu sanmıyorum. Ölmekten ne kadar korktuğunu geçen bölümde bizlere gösterdiler. Bu yüzden de bu bölümde yine aynı korkuyu onun gözünde gördük. Yasemin'e bu yüzden de hiçbir şey anlatmamakta ısrarcı ve inatçı tutumunu birkaç bölüm sürdürecektir. Yasemin'i bilirsiniz. Elbette bu durumun arkasını bırakmayacak ve bir şekilde gerçeklere ulaşacaktır. Bu gerçeklere ulaşmasının neticesinde Şirin'in daha da zor bir duruma da düşeceği acı bir gerçek. Birkan hala Yasemin'in peşinde ve gerçekten bu adamdan nefret etmeye başladım. Böyle kötü bir karakter nasıl olabilir diye düşünmeden edemiyorum. Çok iyi bir oyuncu. Gerçekten bir insana bir kötülük bu kadar mı yakışır dercesine hamlelerini sürdürmeye devam ediyor. Fragmanda Yasemin'e benzeyen bir kız istemişti ve Serpil de aynı bizim gibi ne yapacaksın o kızı diye sordu. Her ne kadar böyle bir kızı istemesinin sebeplerinden biri olarak Yasemin ve Cem arasında sahte bir fotoğrafla kriz yaratmak istemesi olduğunu düşünsem de aksine bir davranış sergiledi. Bir yandan da diyorum ki Birkan'ın bu dizideki varlığı Yasemin'i farkında olmadan bir beladan uzaklaştırıyor. Tabi farkında olmadan da bela çekmeye devam ediyor. Bu bölümde Yasemin ve Cem'in katıldığı yerde Kolpa da vardı ve bölümün sürprizlerindendi. Bu bölümden sonra birkaç gün Kolpa'nın bu şarkısının ağzımıza dolandığını fark edebiliriz. Yasemin'in hala parasının bulunamaması ve Murat'ın ameliyatının yapılamaması konusunda bu bölümde Cem bir şekilde bu durumu aşmak için yardımcı olmak istedi ve onu küçültmemek için naifçe bir yardımı olduğunda hazır olduğunu hissettirdi. Yasemin de zaten aramıza para girsin istemiyorum, ben senden para istemeyecek kadar aşığım sana diyerek bunu ifade etti. Ancak evine gelen bu bölümdeki hacizin ardından Yasemin iyice köşeye sıkıştı. Başına gelenler konusunda Cem'e karşı dürüst olmadığını hissediyor ve anlatmadığı için de kendini suçluyor. Gelecek bölümler için bunun zemininin hazırlandığını düşünüyorum ve bana kalırsa bir iki bölüme kalmaz Şirin diye bir ev arkadaşı yüzünden evine haciz geldiğini söyleyecektir. Bu parayı kazanmak için Serpil'in ona vaat ettiği iş onun yüzünü oldukça düşürdü. Yasemin'in bu adamla görüşmesi sırasında da otele Cem geldi. Yalnız Cem onları el ele görmeden bu bölümü bitirdiler. Bakalım gelecek bölümde Cem Yasemin'i görecek mi çok merak ediyorum. Bu duruma baktığımızda da aslında bu olayın gizli sebebi Arda olduğunu söylememiz mümkün. Arda farkında olmadan Cem konusunda başarılı olacak mı merak konusu. Yasemin ve Cem arasındaki ilişkide Cem sürekli bu bölümde ona yalan söyleyip söylemediği konusunda tereddütte kaldı. Hatta Birkan evdeyken Yasemin'in telefonuna elini uzatmaya çalıştı. Ancak buna etik olmadığı için kendini yine geri çekti. Eğer ki otelde bu adamla görüşme sırasında onları görecek olursa Yasemin için hiç iyi şeyler sezmiyorum. Her ne olursa olsun sonuçta Cem'le bir ilişkisi var ve bir
birisiyle buluşmaya gidiyor ve bu işle ilgili de olsa bunu Cem'e haber vermesi gerektiği düşüncesindeyim. Zaten en büyük sorun da aslında burada yatıyor. Neyse ki bu bölümde Adalet Hanım Cem'i uyardı ve Sion'un otelde bir görüşmesi olduğundan bahsetti. Biliyorsunuz Cem bu konularda çok kurnaz ve hemen her şeyi kafasına birleştiriyor. Zaten hemen aklına da Mehmet geldi ve Mehmet'in bir şeyler çevirdiğini açıkçası sezdi. Otel odasında Yasemin'i görünce nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum. Çünkü yemekte halası onu bu konuda doldurdu ve belki de Cem Yasemin'i zengin adamla yemekte gördüğünde kafası karışabilir. Bu yüzden de bu olayın gizli sebebi, yani Cem'in kardeşi başarıya ulaşacak mı, gelecek bölümde göreceğiz. Umarım incelememi beğenmişsinizdir. Fragman yayınlanır yayınlanmaz daha somut bir şekilde tekrar konuşacağız. Gelecek bölüm için heyecanlıyım. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.